ドキドキしビルの隣を歩くだけでそわそわしちゃうのこっち振り向くだけでときめき当然君のハートに届けふわふわするでしょロマンティックなスイートタイピン恋する乙女のピュアなパッション可愛い服着てレッツファッション甘いお菓子のような香りくるっと回ってニコって笑う告白するよせーの兄さんのこと大好き離さないでね嬉しい気持ちいっぱい胸がときめいて恋の魔法をかけられたのは僕って一つ届けない覚めない夢の続きを二人 Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere leş kaktüsü hakkında bilgi vereceğim. Leş kaktüsüm çiçek açtı. Hatta bazı dalları kötü olmuştu. Onları kurtarabilir miyim acaba diyerek farklı bir saksıya aldım. Size onları anlatacağım. Leş kaktüsü ile ilgili merak ettiğiniz bilgiler vermeye çalışacağım. Teşekkür ediyorum. Bakın leş kaktüsüm. Öncelikle bir tütsü yakalım. Şöyle ortamımız güzelleşsin. Evet, şöyle kahvemizi de dolduralım. Bol köpüklü. Evet bakın leş kaktüsüme. Bakın ne kadar güzel çiçek açtı. Özellikle acaba bunları gösterebilir miyim diyerekten video çekme süremi biraz erteledim. Bakın yine burada harika. Hem ortam kokusunu değiştirmek için hem de ortamı güzelleştirmek için. Tabii tütsümüz de orada. Mis gibi kokuları yaydı. Bakın burada. Önceden açmış solmuş. Yine kapanmış bir leş kaktüsüm. Yine burada açacak tomurcukları var. Bakın. Hepsi harika. Kokusu direkt buradan alamıyorum. Kokusunu merak edenler için özellikle söylüyorum. Ama yakından kokladığınızda gerçekten de nahoş bir koku sizi bekliyor diyebilirim. Öyle. Evet, bir yandan kahvemi içeyim, bir yandan da size leş kaktüsü ile ilgili bilgiler vermeye devam edeceğim. Bu manzarayı da bırakamıyorum açıkçası. Şöyle ayrıntılı ayrıntılı çekmek istiyorum arkadaşlar. İç kısmında kendimin yaptığı, şuralara bir dikkat edeyim. Kahvemi de almam gerekecek buradan size çünkü içteki saksıyı göstermek istiyorum. Plastik şişelerden oluşturduğum bir saksı. Evet, tam içine yerleşmiş. Bakın, herhangi bir şişe. Ayrıntılı videosunda paylaşmıştım arkadaşlar. Evet. Yandan da böyle bir yılan kaktüsü olur mu diye ektim ama birazcık olmuş. Birazcık böyle sağlıksız olmuş. Bunu başka saksıya almam daha anlamlı gibi ama bakalım. Bir süre daha tutmayı düşünüyorum. Belki yaza başka bir saksıya alırım. Evet şöyle. Böyle yaprakları iri iri, dalları bakar mısınız? Dolgun dolgun sukulent gibi. Evet şu şekilde daha bir güzel oldu. Birazcık suyu da var aslında. Biraz solmuş gibi ama şöyle. Biraz daha önceki videomda da almıştım bazı yapraklarını. Bakın buradan. Buradan tohumunu almıştım. Tohumu da aldığım videom da var arkadaşlar.
Henüz ekmedim tohumunu. Baharda ekmeyi düşünüyorum. Belki de şimdi ekebilirim. Aa, bakın burada da yine bir tomurcuğumuz var. O da açacak yakın zamanda. Evet. Burada açıyor, soluyor, açıyor, soluyor. Bunların yerinde muhtemelen yavrular veriyor. Sonradan da tohum verecek arkadaşlar. Evet, bakın. Bu çiçeği de göstermek istedim sizlere. Bu da tutmuş gibi ama hala bir tadı tuzu yok. Böyle keyifsiz gibi ama benim umudum var. O da diğerleri gibi açacak. Bakın bayağı dantel deseni gibi, özel bir motif gibi. Çok güzel bir çiçek değil mi? Şimdi paylaştığım bu görüntüleri de arkadaşlar arşivimden edindim. Instagram sayfamdan olsun, fotoğraflarımdan, videolarımdan. Biraz dikey videolar olduğu için kesip bu şekilde ancak hazırlayabildim. Bu da önceki halleri. Gerçekten de sadece tek bir dal ile çoğaltmıştım. Tabii kahvesiz olmaz. Bir tane minicik bir dal ile çoğaldık. Ne kadar sürede oldu? Bir 4 ya da 5 yıl kadar oldu. Hepsinde de bayağı harika, çok güzel deseni, görüntüsü. Gerçekten de çok seviyorum görüntüsünü. Kokusu hariç. Şu an biraz önce video çekerken kokusunu çok alamıyorum dedim ama camları, kapıları kapatmak zorundaydım. Ses, gürültü olmasın diye. Ama bu sırada ne oldu? Bütün kokular yayıldı. Mecburen tekrar bir tütsü yakmak durumunda kaldım. Gerçekten de bayan bir kokusu var. Şimdi bu çiçeğimdeki bazı böyle ölmek üzere olan ya da pek hoşuma gitmeyen dalları var. Onları alıp çoğaltacağım. Biraz önce göstermiştim. Bakalım umudu var mı diye bakın. Bu gösterdiğim tomurcuk halindeki olan çiçekleri şu an açtı. Şu an onlar kokuyor. Kapananlar da diğerleri, evet, bu dalını aldım. Evet. Biraz önce gösterdiğim kapanmış olan da bu yaprağı arkadaşlar. Evet. Bunları alıp başka bir saksıya ekeceğim arkadaşlar. Bu arada da size bilgiler vermek istiyorum. Leş kaktüsü ya da leş çiçeği Apocynaceae familyasından Stapelia, Orbea, Hurnea, Pieranthus ve Tavaregia cinslerinin güzel çiçekli süs bitkisi olarak yetiştirilen leş çiçeği diye tanınmıştırlar. Ayrıca polis rozeti çiçeği, polis harması vesaire isimleri de var aslında. Bunlara çoğunlukla leş kaktüsü, leş bitkisi denmesinin sebebi çiçeklerinin gerçekten de böyle kokuşmuş et gibi, çok özür diliyorum, hayvan ölüsü gibi kokmasından dolayı bu ismi almışlar. Bitkiler genellikle çiçek açarak güzel kokularla böcekleri cezbediyor. Böcekler bu sayede çiçekten çiçeğe dolaşıp polenler salgılıyor. Bazı bitkilerse leş kurtlandırılan böcekleri ve leşlerle beslenen böcekleri aynı amaçla çeker. Yani leş kaktüsünün amacı da bu aslında. Çünkü yaşadıkları coğrafyada etobur hayvanlar çoktur ve o çevrede avlanmış hayvanlar kalıntıları ve leş böcekleri eksik olmaz. Dolayısıyla da bazı bitkiler çiçeklerini polenleşmelerine katkıda bulunsunlar diye o böcekleri çekmek amacıyla leş kokusu salarlar. Kokuyu taklitte o kadar başarılıdırlar ki leşlere yumurtalarını ve kurtlarını bırakan böcekler bu bitkilere çiçeklerinin leş sanarak yumurtalarını ve kurtlarını çiçeklerin üzerine bırakabilirler. Leş kaktüsü sıcak ortamları seven bir bitkidir. Uzun süre olmamak kaydıyla direkt güneş ışığında kalabilirler. Çok az sulayabilirsiniz. Çok fazla sulamanıza gerek yok. Suya ihtiyacı oldukça sulayın. Çok zor bir bitki değil gerçekten. Kolay bir bitkidir.
Kışın genellikle ılık bir ortamda olması gerekir. Ben genelde balkonumda çok eksi değil bu balkonumun sıcaklığı. Orada tutuyorum. Leş kaktüsü de diğer çiçekler gibi, yani kaktüsler gibi güneşi çok severler. Zorlu hava şartlarına da dayanıklıdırlar. Kaktüsler gibi hani soğuk ortama da dayanıklıdırlar. Ama çok eksi derecede olmasın. Yaz aylarında da çiçek ihtimali çok yükselir. Eğer kışın soğuk bir ortamda kalırsa, eksi olmayacak şekilde soğuk bir ortamda bırakırsanız yaz aylarında da çok güzel çiçek verecektir arkadaşlar. Bakın burada da kaktüsüm çok güzel tohumlar verdi. Onları arşivimden buldum. Sizlerle paylaşmak istedim. Bakalım sonrası nasıl bir aşama olacak. Bir arkadaşım böyle uçabileceğini söylemişti. Ben sonrasında poşetle bağladım dışından ve uçmasını engellemek için böyle poşet geçirdim dışından. Ve sonra öyle bekledim. Bir süre sonra bakın bu şekilde oldu. Bütün tohumları poşetin içerisinde, uygun bir zamanda bu tohumları ekip sizlerle ekimini de paylaşacağım arkadaşlar. Nasıl büyür, nasıl gelişir, onları da sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Bu arada kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimleri açıp yorumlarda yazarsanız, yorumlarınız çok kıymetli benim için. Çok mutlu olurum. Çok teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Kahveniz eksik olmasın. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz arkadaşlar. ドキドキして